İkinci planda süvarilerin ve Arundel'in de kaldığı konak veya han var. Hemen ardındaki üçüncü planı eğerlenen atların ve süvarilerin bulunduğu konağın bahçesi oluşturuyor. Gravürün en hareketli ve renkli. Şimdi düşünün. Bundan tam 188 yıl önce 1832 yılında bir İngiliz gezgin bir at üzerinde Anadolu'yu geziyor ve Isparta'da bu çizimde gördüğünüz belki eski bir handa veya eski bir konakta kalıyor. Sabahın erken saatlerinde bahçede büyük bir koşuşturmaca var. Tabi o yıllarda bu bilindik bir Anadolu manzarası. Fakat bizim İngiliz gezgine, yani ismiyle Francis Vivian Jago Arundel'e ilginç gelmiş olmalı ki 188 yıl önce Isparta'dan geçerken konakladığı bu eski ve ilginç yerin bahçesini, içerisindeki bu renkli koşuşturmayı detaylıca çizip seyahatnamesine eklemiş. Güzel bir gravür. Tabii o yıllarda fotoğraf makinesi yok. Gezginler gördükleri yerleri, kendilerine ilginç gelen şeyleri çiziyorlar, seyahatnameler yazıp anlatıyorlar. İşte Arundel de Anadolu'da gezdiği yerleri gördüklerini yazarak ve çizerek anlatan bir gezgin. Ben de bu bölümde Arundel'in 188 yıl önce Isparta'da eski bir hanın bahçesinde yaptığı bu çizimden bahsedeceğim. Birlikte 188 yıl öncesine, o zamanlar küçük ama önemli bir Anadolu kasabası olan Isparta'da bir hanın içerisinden meydana doğru, uzakta eski Isparta'ya doğru bakacağız. Sadece bu değil, bir de bu çizimin ilginç kahramanı bizlere 188 yıl öncesinden göz kırpan, hatta adeta poz veren karizmatik adam Kaptan Yakup'tan bahsedeceğim. Diğer yandan bu çizimin yer aldığı ve hatta bugün Türkçe olarak okuyabileceğimiz Arundel'in Anadolu seyahatnamesinden bahsedeceğim. Tabii konu 188 yıl öncesine ait bir Anadolu çizimi, yabancı bir gezgin ve seyahatnamesi, bir de bu çizimin içinde bize ta 1832 yılından göz kırpan ilginç bir adam olunca konu biraz dağılabilir ama ben asıl konumuz olan bu Isparta gravüründen fazla uzaklaşmak istemiyorum. Ben özellikle İstanbul haricinde Anadolu'nun daha farklı ve biraz daha arka planında kalmış, belki biraz göz ardı edilmiş yerlerine ait seyahatnameleri ve o yerlere ait çizimleri, gravürleri daha çok seviyorum. İstanbul'a ait zaten oldukça fazla eski çizim, gravür var. Ama mesela Isparta'ya ait çok az çizim var. İşte bu yüzden bu çizimler bana daha ilginç geliyor. Bu gravür mesela o kadar güzel bir gravür ki bize 188 yıl öncesinin Isparta'sını gösteriyor. Düşünsenize. Tabi bu birçoğumuz için pek bir şey ifade etmeyebilir ama hem Anadolu tarihiyle ilgilenenlerin hem de bu tarz tarihi içeriklerle ilgilenen arkadaşlar için ilginç olabilir. Aynı şekilde Isparta'yı çok seven, tarihiyle ilgilenen insanlar da eminim vardır. Neyse, konuyu çok dağıtmadan gravürden devam edelim. Gravürümüz Arundel'in 1832 yılına ait Batı Anadolu seyahatnamesinde yer alıyor. Arundel o sabah avludaki koşuşturmacanın sesleriyle uyanır. Hanın avlusunda bir sürü süvari atlarını eğerlemekte, hazırlamaktadır. Çünkü Mısırlı İbrahim Paşa'nın askerleriyle savaşmışlar ve İstanbul'a doğru geri çekilirken Isparta üzerinde konaklamışlar ve şans Arundel'de o dönem Isparta'dan geçince ve yolları da bu şekilde Isparta'da kesişince Arundel sanki elinde bir fotoğraf makinesi varmış gibi o sabahın görüntüsünü kağıda aktarmış. Gravürün ismini de Isparta ve Kaptan Yakup olarak vermiş. Ve Arundel aslında bir süvari yüzbaşısı olan Yakup Bey'i Isparta çiziminin baş köşesine de yerleştirmiş. Neden böyle olmuş? Arundel aslında hiç de ilgili olmadığı bir kişiyi, bir askeri neden seyahatnamesindeki bir gravürün baş köşesine yerleştirmiş, hatta seyahatnamesinde ona ciddi bir bölüm ayırmış, onu da anlatacağım. Gravürümüz Kaptan Yakup'un ilk katmanı oluşturduğu 5 farklı katmandan oluşuyor. İlk planda bizlere 188 yıl öncesinden karizmatik bir poz vererek göz kırpan yüzbaşı Yakup var.
ellerini kavuşturmuş ileriye bakıyor. İkinci planda süvarilerin ve Arundel'in de kaldığı konak veya han var. Hemen ardındaki üçüncü planı eğerlenen atların ve süvarilerin bulunduğu konağın bahçesi oluşturuyor. Gravürün en hareketli ve renkli kısmı. Çok arkalarda dördüncü planda Anadolu Selçuklularından bu yana Anadolu'nun en önemli ticari noktalarından bir tanesi olan Isparta kasabası yer alıyor. Ve en arka planda çizimin 5. planında uzanan karlı dağlar var. Ben bu siyah beyaz çizimi otomatik olarak renklendirdim ve ortaya gerçekten güzel bir Anadolu manzarası çıktı. Gravür gerçekten hoş, sıcak bir atmosfere sahip. Aynı zamanda sakin ve sıcak atmosferinin yanında orta planda bir olay var. Atlarını hazırlayan, son hız İstanbul'a gitmek için uğraşan süvarilerin oluşturduğu bir renkli görüntü bu. Ve tabii ki üniformasını giymiş, belindeki kılıcıyla gravürün en ilginç noktasını oluşturan Yüzbaşı Yakup. Tabii tüm bunlar Arundel'in seyahatnamesinde yazdıklarıyla birlikte daha da yerli yerine oturuyor. Şimdi gravürün karizmatik figürü Arundel'in deyimiyle Kaptan Yakup'tan bahsedeyim. Arundel seyahatnamesinde yazdığına göre Yüzbaşı Yakup'la mecburen konakladıkları bu yerde tanışmış. Arundel'in anlattığına göre de Yakup Bey Arundel'den kendisinin bir portresini çizmesini istemiş. Muhtemelen Yakup Bey Arundel'i daha önce birkaç kez çizim yaparken gördü. Arundel ise başta biraz isteksiz olsa da Yüzbaşı Yakup'u zamanla tanıdıkça onunla ilgili görüşleri biraz değişmiş. Arundel sonradan anlar ki Yüzbaşı Yakup aslında 4 farklı dil bilen ve henüz çok genç ve kültürlü bir asker. Ve sonrasında Yüzbaşı Yakup'u o karizmatik pozuyla çizimin baş köşesine yerleştirir. Ve böylece Arundel'in söylediği şekilde değeri bilinmeyen bir asker olan Yüzbaşı Yakup, İngiliz bir gezginin seyahatnamesinde kendisine yer bulur. Kim bilir Yüzbaşı Yakup çizimini ilk gördüğünde kendisiyle ne kadar gurur duymuştur. Tarihin cilvesi ya, işte bu karizmatik adamdan bir şekilde böylece haberdar olmuş olduk. Yüzbaşı Yakup acaba 188 yıl sonra 2020 yılında dijital bir platformda YouTube'da bir videoda tüm karizmasıyla tekrar görüneceğini bilseydi acaba ne düşünürdü? İşin vahim tarafı Arundel gezisini tamamladıktan sonra Yüzbaşı Yakup ve birliğinin bir saldırıda öldükleri haberini alır. Oldukça da üzülür. Gravürlerin dışında Arundel'in seyahatnamesinde çok güzel detaylar da var. Şanslıyız ki bu seyahatname bugün Türkçe olarak yayınlanmış durumda. 2 ciltlik olan bu seyahatname bir ciltte birleştirilerek Arkeoloji ve Sanat Yayınları tarafından basılmış. Özellikle Antik Anadolu tarihiyle ilgilenen herkese kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü Arundel'den çok fazla bahsetmedim fakat Arundel aslında bir antik tarih uzmanı ve aynı zamanda Hristiyan bir din adamı. Bu anlamda Arundel'in seyahatnamesi ilginç. Seyahatnamesinde ilginç detaylar bulabilirsiniz. Koyu bir Hristiyan din adamı olmasına rağmen ve başlarda o dönemin Anadolu insanına karşı biraz ön yargılı olmasına rağmen Anadolu'da ilerledikçe Türkler hakkındaki düşüncelerinin nasıl değiştiğini görmek ve Arundel'in bunu gerçekten büyük bir objektiflikle anlatması çok güzel. Tabi bu seyahatname dediğim gibi antik şehirlere yönelik bir anlatı olduğundan eğer antik tarih sevmiyorsanız sizi biraz sıkabilir. Bu anlamda antik Anadolu şehirlerini, tarihini okumayı sevmeyen arkadaşlara bu kitabı önermem. Diğer yandan kitabın içinde Batı Anadolu'ya ait başka yerlerin de o dönem çizilmiş güzel gravürleri var. Fakat nedense bu güzel çizimler çok küçük boyda basılmışlar. Ve seyahatname ile ilgili olarak Arundel'in kitabının daha o yıllarda son bölüme eklediği İzmir tarihi ile ilgili olan kısmı çok güzel. Aslında seyahatname ve Arundel'den çok daha fazla bahsedilebilir ama ne yazık ki bu videoya gerçekten sığacağını düşünmüyorum. Bu seyahatname Arundel'in tüm Batı Anadolu'yu, Ege bölgesini bir at üzerinde gezerek anlattığı, gerçekten detaylı bilgiler verdiği güzel bir seyahatname. Evet, yine yabancı bir gezginin 1832 yılında
Isparta'da çizdiği bir gravürle 188 yıl öncesinin Anadolu'suna, Isparta'ya bir yolculuk yaptık. Yabancı bir Anadolu gezgininin çizdiği bir gravürü inceledik. Yüzbaşı Yakup Bey'i tanıdık. Amacım eski Anadolu tarihine yönelik, eski gezginlerin seyahatnameleri ve çizimlerine yönelik nitelikli içerikler oluşturmak. Bu anlamda uzak zamanlara abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki sefere başka bir gravürde veya başka bir tarih kitabında tekrar görüşmek üzere. Herkese sevgiler.